Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Binance borsasındaki analiz bölümünden bahsetmek istiyorum. Videonun sonunda kafanıza takılan herhangi bir şey olursa Telegram grubumdan bizzat bana sorabilirsiniz. Video hoşunuza giderse abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlıca videomuza geçelim. Binance mobil uygulamasında herhangi bir pariteye tıkladığınızda karşınıza analiz bölümü çıkıyor. Anlatımıma yukarıdan aşağı doğru devam etmek istiyorum. Şuradaki buton bu gördüğünüz kısmın ekran resmini paylaşmanızı sağlıyor arkadaşlar. Hemen yanındaki buton ise hızlıca diğer paritelerle kıyaslamalarını gösteriyor. Ağırlık olarak stabil kripto paralar ve itibari paralar üzerinden kıyaslamasını gösteriyor arkadaşlar. Bunu da böyle görebiliyorsunuz zaten. Buradaki yıldız ise bulunduğunuz pariteyi favorilere eklemenizi sağlıyor. Şu bölümden paritenin güncel değerini görebiliyorsunuz. Yani şu anda dolar TL paritesinde dolar 14.81 TL'ymiş. Hemen altında ise dolar bazlı karşılığını gösteriyor. Yani 1 dolar bu kadar TL'ye denk geliyormuş. İsterseniz buradaki para birimini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen sol altta para birimi bölümü var. Buna tıklarsanız buradan dolar, TL gibi itibari para birimlerini seçebiliyorsunuz. Mesela Euro'yu seçelim. Euro'yu seçtiğimizde bakın 14.81 TL bu kadar Euro'ya denk geliyormuş. Ya da bunu Türk lirasına alabilirsiniz. Birebir aynısını yazacaktır arkadaşlar. Pariteyi değiştirdiğimizde mesela BTC dolar paritesine geçelim. Bakın değer Türk lirası bazında yazıyor. Yani 1 BTC 44.800 dolarmış. 665.000 TL'ye karşılık geliyormuş. Ekstra olarak pariteyi değiştirdiğimizde eğer parite margin bölümünü destekliyorsa burada bir buton çıkıyor gördüğünüz gibi. Tıklarsanız da direkt margin bölümüne sizi gönderiyor arkadaşlar. Biz spot sekmesinden mum çubuğa basarak devam edelim. Şu kısımda ise 24 saatte ulaştığı en yüksek ve en düşük fiyatı gösteriyor. Burada ise paritedeki baz ve karşıt coinlerin ne kadar hacme ulaştığını buradan görebiliyorsunuz. Binance gün başlangıcını gece 3 olarak alıyor arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz istatistikler gece 3'ten itibaren hesaplanıyor. Şimdi tablo kısmına bakalım. Tabloda gördüğünüz bu grafiğe mum grafik deniyor arkadaşlar. Mum çubuk grafiği. Yukarıda gördüğünüz bu seçenekler her bir mum çubuğun ne kadarlık süreyi temsil edeceğini belirliyor. Mesela 4 saati seçersek tabloda gördüğünüz her bir mum çubuk 4 saatlik süreyi temsil edecek arkadaşlar. Daha fazlaya tıklarsanız da 1 dakikadan 1 aya kadar süreleri görebiliyorsunuz. İsterseniz kişiselleştir butonuna basarak süreleri kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kaydede basıp çıkalım buradan da. Kişiselleştirdiğiniz süreler şu bölümde kısa yol olarak gözükecek size. İstediğiniz mum çubuğun üzerine basılı tutarak bilgilendirme ekranını görebilirsiniz. Buna özet ekranı deniyor arkadaşlar. Hemen altındaki bölümlerde ise üzerine tıklayarak aktif edebileceğiniz teknik analiz araçları mevcut. Bu videomda bunların ne olduklarından bahsetmeyeceğim. Dilerseniz videonun açıklama kısmında bıraktığım linkten Binance'in hazırlamış olduğu teknik analizle ilgili makaleye ulaşabilirsiniz. Ben kesinlikle bu makaleyi okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şuradaki ayar menüsüne bastığınızda göstergeler kısmından teknik analiz araçlarını düzenleyebiliyorsunuz. Bilginiz yoksa buraları kurcalamayın arkadaşlar. Eğer yanlış bir şey yaparsanız da zaten sıfırlama butonu mevcut. Ona basıp onaylarsanız eski haline dönecektir. Yükseklik bölümünden tablonun yüksekliğini bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çizim kısmında ise şuna basalım. Çizim kısmında ise teknik analiz çizim araçlarını kullanabiliyorsunuz. Zaten bu kısmı teknik analiz bilen arkadaşlar biliyordur. Şöyle tıkladığımda böyle çizgiler çizebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bunları da makalelerden öğrenebilirsiniz. Daha fazla butonuna basarsanız bu bölümden özet ekranının görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Ben bu şekilde pencere olarak kullanıyorum. Benim için daha uygun arkadaşlar. Geri geldiğimizde özeti görmek için dokun butonu var. Eğer bunu işaretlemezseniz mum çubukların üzerine basılı tuttuğunuzda özet ekranı çıkacaktır. Ve bu bir süre sonra kayboluyor arkadaşlar. Gerçekten zor olabiliyor. Mesela şuradaki mum çubuğu görmek için bunun da üzerine basılı tutmam gerekiyor. Ama bunu aktif ettiğinizde herhangi bir mum çubuğa dokunduğunuzda bu sürekli burada kalıyor arkadaşlar ve anında görebiliyorsunuz. Ben kullanmanızı tavsiye ederim. Titreşim ise arkadaşlar bunu aktif ederseniz şurada gördüğünüz tablonun herhangi bir yerine tıkladığınızda cihazınız titremeye başlıyor. Ne işe yaradığını inan ben de bilmiyorum. Berbat bir özellik ama belki engelli insanlar için gerekli bir özelliktir. Onun için bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Ben kullanmıyorum ama. Stil kısmından ise
mum çubukların renklerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Geldiğimizde bakın mum çubukların renkleri değişti. Hatta bunların renkleri de değişti. Komple Binance'in rengi değişti. Aynen. Böyle de kötü olmadı aslında. Neyse eski halini alalım. Görünüm kısmından ise sadece analiz bölümünün rengini değiştirebiliyorsunuz. Mesela bende koyuydu renk. Açık yaparsam bakın geri geldiğimde analiz bölümü bembeyaz oldu. Ama diğer bölümler hala siyah arkadaşlar. Bunu da eski haline alalım. Kör olmadan. Tamam. Yükseliş mumu kısmında ise arkadaşlar mum çubukların içlerinin dolu mu boş mu olacağını seçebiliyorsunuz. İçi boşu seçersek sadece tabii ki yükselişleri gösterecektir. Şurayı da bir kapatıp açalım. Şöyle gördüğünüz gibi artık yeşillerin içi boş olarak gözüküyor. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ben böyle kullanmıyorum. İçi boşu da dolu olarak geri ayarlayalım. Aralık kısmı az önce gösterdiğim gibi kısa yolları 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şöyle kapatalım bunları arkadaşlar. 1, 3, 5, 15 ve 30 dakikaları ayarlayalım. 30 sığmadı aynen. Maksimum 5 tane yapılıyormuş. Onayladığımızda geri gelelim. Gördüğünüz gibi 1, 3, 5, 15 dakikalar burada gözüküyor. Devamını isterseniz de buraya tıklayarak görebilirsiniz. Ana grafik ve alt grafiğe çift tıkladığında diye 2 tane bölüm mevcut arkadaşlar. Bunlar da şöyle hemen göstereyim. Bakın ana göstergelere geç butonuna bastım. Ana gösterge dediği şey şurada gördüğünüz 3 tane teknik analiz aracı. Alt gösterge dediği şey de şunlar arkadaşlar. Bunlara ana gösterge diyor çünkü bunlar üst tarafta gösteriliyor. Bunlarsa arkadaşlar gördüğünüz gibi alt tarafta gösteriliyor. Eğer mum çubuğun üzerine çift tıklarsanız bunları değiştirecek arkadaşlar. Bakın hareketli ortalamadan başladı. Tekrar çift tıklıyorum. Bakın bu sefer üstel hareketli ortalamaya geçti. Tekrar tıkladığımda bu sefer Bollinger bandına geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabloyu değiştiriyor. Evet, emir göstergesi ve grafiği göster kısmı önemli arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Emri göster butonuna bastığınızda bu paritede 3 ay içinde yaptığınız bütün emirleri görebiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Bir günlüğe alalım arkadaşlar ve sayfayı böyle uzaklaştıralım. Bakın gerçekleşmiş emirlerim burada gözüküyor. Şuradan satış yapmışım. Buradan alış yapmışım. Vesaire vesaire böyle görebiliyorsunuz arkadaşlar bunları. Güzel bir özellik. Önceden bu özellik yoktu. Şimdi geri gelelim. Bir de grafiği göster geri sayım var arkadaşlar. Geri sayım dediği de şu. Bakın mum çubuktan sağa doğru bir tane işaret gidiyor ve bunun altında bir süre yazıyor arkadaşlar. Eğer 1 dakikayı seçersem bu 1 dakikanın bitmesine ne kadar kaldığını gösterir. 5 dakikayı seçersem 5 dakikanın bitmesine ne kadar kaldığını gösteriyor. Bunun özelliği de bu arkadaşlar. Güzel bir özellik olmuş. Tablonun en solunda bir de çizgi grafiği var arkadaşlar. Bu çizgi grafiği sadece kapanış fiyatları baz alarak oluşturuluyor. Ekranı yakınlaştırıp uzaklaştırdığınızda gösterdiği süreler değişebiliyor arkadaşlar. Zaten şuradan da anlarsınız. 14.32, 14.59 diyor şuradaki kare arasındaki aralık. Yakınlaştırdığımda süreler değişiyor gördüğünüz gibi şuradan. Ortadaki kırmızı çizgi ise şu anda gördüğünüz ekrandaki fiyatın ortalama hareketini gösteriyor bize. Ortalama fiyat değerini gösteriyor. Buna göre de fiyat hakkında değerlendirmeler yapabilirsiniz. Dediğim gibi teknik analiz kısmını öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Paylaştığım akademi linkindeki tüm makaleleri okumanızı tavsiye ederim. Derinlik kısmı çok önemli. Burası alış ve satışlar arasındaki hacim farkını gösteriyor. Mesela TRX paritesine baktığımızda alış ve satış arasında bir hacim farkı varmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tarafa doğru yığılma olduğunda buradan anlayabiliyorsunuz. Defter kısmında ise şuradaki emir defterinin daha kapsamlı bir halini görüyorsunuz. Mesela dolar TL paritesine gelelim arkadaşlar ve 17'den 20 dolarlık satış işlemi yapalım. Emrim şu anda burada listelendi. Ondalık rakamını değiştirirsek burada gözüküyor arkadaşlar. Mum çubuk analiz kısmına girdiğimizde emir defterine bakın burada gözüküyoruz. Yine buradan bunun ondalık kısmını değiştirebilirsiniz. Böyle tablonun genel şeyini de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki ondalık rakamları değiştirerek alışların ve satışların maksimum ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 18'den 438 bin dolarlık satış koyulmuş. 1,5 milyon dolarlık mesela buradan satış koyulmuş. Bunları böyle görebiliyorsunuz. Borsayı profesyonel olarak kullanmaya başladığınızda bunlar işinize yarayacaktır. Piyasa alım satımlar kısmında ise anlık olarak gerçekleşen emirlerin hangi fiyattan ne kadar miktarda olduğunu ve hangi saniyede gerçekleştiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilgi kısmında ise paritedeki baz coin hakkında, yani baz coin paritenin solundaki coinlere deniyor. Bunlar hakkında bilgilendirmeler mevcut. Tabii ki her coin'in bilgilendirmesi maalesef ki yok arkadaşlar. Mesela şöyle gelelim bir tane altcoin'lerden
DEX'e bakalım var mıymış? DEX'in de varmış ama her coin'in yok arkadaşlar. Şimdi onunla uğraşmayalım. Son olarak ise uyarı kısmı kaldı. Bu uyarı kısmı gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu uyarı dediği şey Binance'in belirlediğimiz fiyata ulaştığında uygulama üzerinden bize gönderdiği bildirim arkadaşlar. Uyarı kısmına tıkladığımda bakın burada seçenekler mevcut. Mesela diyor ki fiyat şu rakamın üstüne çıktığında. Tıklayalım hemen. Fiyat 15 dolar olduğunda, yani doların fiyatı 15 TL olduğunda bir uyarı oluşturuyorum. Artık fiyat 15'e çıktığında Binance bana bir bildirim yollayacak arkadaşlar. Fiyat bildirimi. Dolar 15 TL oldu şeklinde. Yalnız bu bildirim sadece uygulama bildirimi şeklinde olduğu için bunu duyamayabilirsiniz. Önemli bir bildirim olduğunda, önemli bir fiyat hareketi olduğunda bunu göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunun için ekstra bir uygulama kullanıyorum. Bir sonraki videomda bu uygulamanın detaylı kullanımından bahsedeceğim arkadaşlar. Kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.